Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellem. Şimdi en son dedik ki olumlu düşünce bir lüks değildir dedik. Yani olumlu düşünceyi, pozitif düşünceyi mutlaka hayatımıza geçirmeliyiz ve her alanda, hayatımızın her alanında olumlu düşünmeliyiz dedik. Ve düşünce bize verilen, bahşeden çok büyük bir nimet, çok büyük bir özellik düşünmek. Ve düşünme ne? Bir enerji dedik. Hayattaki her şeyde enerji, madde diye bir şey yok. Madde gördüğün şey bile nedir? Sıkışmış bir enerjidir. O zaman düşünce enerji ise ve ben her şey enerji ise bu düşünceyle her şeyle etkileşim haline gelebilir miyim? Gelirim. Çünkü kuantumun esasına baktığımız zaman kuantumun esasında enerji var, etkileşim var, çekim var, haberleşme var. Kuantumun esasında, yapı taşlarında bunlar var. Ve enerji olarak düşünceyi düşündüğüm zaman, o zaman ben enerji olarak düşüncelerimle her şeyle etkileşim haline gelebilirim. Ve eğer düzgün kullanırsam, bütün her şeyle bu etkileşim sayesinde temas kurabilirim. Yani onu hayatıma çekebilirim. Ama onu yapmak için düşüncelerini ne yapman lazım? Kontrol etmen ve değiştirmen lazım. Eğer gerçekten kaliteli şeyler hayatına çekmek istiyorsan, bak bunu sana Allah cüz'i iradene koymuş. Yani sen istediğin kadar olmaz ki de, yapamam ki de, olmuyor de, derdinin dermanı yok de. O zaman Allah haşa sana diyor ki kızıyor. Ben her şeyin çözümünü sana sundum, cüz'i iradene koydum ama sen onu araştırmıyorsun. İşte ne yapıyorsun? İşte sabır deyip, sabrı yanlış anlayıp ne yapıyorsun? Sabrettiğini zannedip oturuyorsun aşağıya. Yani düşüncelerini kontrol edip değiştirdiğin sürece işte bu çekimi hayatına uygulayabilirsin. Ve bu çekimi hayatına uyguladığın zaman ne olur? Ne olur? Zamanla bu olumlu düşünce formatı, bu olumlu düşünce formatı senin hayatına girer ve bir duyguların yön değiştirmeye başlar. Duygularına nüfuz eder. Hayallerine nüfuz eder. Artık olumlu düşünmeye başladım, karar verdim. Bundan sonra dedim ki madem böyle ben olumlu düşüneceğim, pozitif düşüneceğim diye karar verdim. İşte bu olumlu düşünce senin diğer güzel şeyleri çekmene vesile olacağı için ilk etapta ne olacak? Senin duygularına yön vermeye başlayacak. Hayallerine yön vermeye başlayacak. İsteklerine, arzularına yön vermeye başlayacak. Yani sende bir değişim başladı ve sonuncu olarak da hareketlerine yön vermeye başlayacak. Yani bir insan hayatında bir değişim kararı aldıysa duyguları, istekleri, hayalleri ve hareketleri değişmeye ve farklı yönlere akmaya başlar. Kısacası değişen düşünce sisteminle sen bütün hayatını etkileyebilirsin. Değişen düşünce sisteminle sağlıklı bir kafa yapısına sahip olabilirsin. Sağlıklı kafa yapısına sahip olan insanlar da fiziksel ve ruhsal hastalıklarını çözmede çok başarılı olurlar. Atasözünde ne diyordu? Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Yani burayı düzeltmekle sen diğer yerlerini düzeltmek için ne olmuş oldun? Bir gayret göstermiş oldun ve bunun sonucunda da Allah sana senin bu uğraşın, gayretin sonucunda hem fiziksel hastalıklarına şifa hem de ruhsal hastalıklarına şifa vermeyi Allah taahhüt ediyor. Yani bu bize bir ikram. Çünkü bunu senin fıtratına koymuş, cüz'i iradene koymuş, yapabileceklerin içine koymuş. Ama sen elini tersine ittirirsen, ya yapamam ki, olmaz ki, o da neymiş, boş bunlar dersen, ne olur sana gelen ferasetleri elinle iktirmiş olursun ve nasipsiz kalmış olursun. Sonra da diyemezsin ki ya Allah bugün bana vermiyor. Sen öğrenmek için gayret göstermedin ki, değil mi? Öyleyse olumlu düşünme tarzını hayatımızın her alanına uygulayacağız. Bütün hayatımızın her alanı derken ne olabilir mesela? Hangi alanda olumsuz düşünüyorsun? Hayatın hangi alanında olumsuzsun? Yani şu düzelmez. Eşinle ilgili sorunların var, düzelmez. Parayla, bollukla ilgili sorunların var, düzelmez. Borçlar var, bunlar bitmez. Sağlıkla baştan düzeliyor gibi, sonra olmayınca hemen bir ümitsizlik oluyor. Bir ümitsizlik, yani düzelir gibi oluyor. İşte doktora gidiyorsun, sadaka veriyorsun, Kur'an okuyorsun, bir şekilde altyapı taşlarını tamamlamaya çalışıyorsun. Bir şekilde bir düzeliyor ama sonra diyorsun ki tekrar bozulunca ama olmayacakmış, geçmeyecek benden değil, ümitsizliğe kapılıyorsun. Yani hayatında ne var? Senin kendine koyduğun engeller neler?
neler? Mesela şu olmaz ki. Bu nedir, bir nedir? Engeldir. Mesela benim bilmem olmaz ki. Engel, tak. Allah sana verir mi? Vermez. Ya da ben hacıya gidecek parayı nereden bulayım? Ne oldu? Tak, engel koydum. Ya da hayırlı bir koca nereden bulayım? Tak, ne yaptım kendime? Engel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hayatımda ne var benim ümitsiz olduğum, olumsuz düşündüğüm, geçmeyeceğini düşündüğüm, kendime engeller koyduğum ne var? Ne yapacağız önce? Fark et. Sonra yakala. Sonra değiştir. Kendi hayatına bakacaksın. Ne var benim hayatımda? Ümitsiz olduğum, düzelmeyeceğini düşündüğüm. Ama biraz önce Arzu'nun dediğine de bir mim koyun bakın. Dedi ki, düzeliyor, gayret gösteriyorum. Sonra bozulunca ümitsizliğe düşüp vazgeçiyorum. Senin bir gayretin olacak ama o ümitsizliğe aralarda düşme tamam olabilir. Ama ondan sonra yeniden toplaman gerektiğini de bileceksin. Çünkü fark ettim, yakaladım, değiştirmek için gayret gösterdim, yetmiyor. Bundan sonra mutlaka burada ne olacak bir? Allah'ın imtihanı tekrar burada bir daha gelecek. Diyecek ki, mesela hastalığını tekrar yükselecek ya da ne bileyim tekrar bir borç gelecek ya da ne bileyim kocanla yeniden bir sorun yaşayacaksın. Orada ne diyeceksin? İçindeki ses sana ne diyecek hemen vesvese? Bak işte olmuyor, geliyoruz. Hep aynı. Uğraşıyorum, dön başa. Bu maalesef genelde hayatımızda olacak ama oradan tekrar gayret gösterdiğin zaman işte kalıcı olan oluyor. Ben reflüyü yendiğim zaman doktorundan tut da tanıdıkların hepsine kadar reflü gelmiş artık geçmiş olsun dediler. Gitmez dediler. Gerçekten arada bir hortladı. Yani böyle birkaç yıl sürdü. Arada bir hortladı. Ben de o korkulara kapıldım. Ama dedim ki geçecek yani. Bu geçecek, ben bunu biliyorum. Allah'ım çok şükür son 15 yıldır reflüyle ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Çok şükür. Reflünün sebeplerine bakıyorsun. O sebepleri kendinden kaldırdığın zaman reflü geçiyor. Yoksa devam ettiği zaman ya da azıcık kaldırdığın zaman yetmiyor. Mesela geçenlerde bir arkadaş dedi ki işte tekrar yükseltti ağrılarım. Peki ne yapıyorsun sen? Tekrar hizmetçi ruhuna devam ediyorsun. Çünkü onun sorunu fazla verici, fazla affederken. Yani hizmetçi kişilikte bir saçını süpürge eden kişilik tipi diye var ya YouTube'a koydum. Aşırı verici. Peki ne yapıyorsun? Ben onu biraz düzenli var ama %70 devam ediyor. Fakat bana diyor ki Sıra ben çok değiştim. Hayır ben artık eskisi gibi değilim. Ne kadar değiştin dedim. Allah aşkına ne kadar? Şunu yapıyor musun? Ben bunları görüyorum. Sen de bunlara ne diyorsun? Tak. Yani kendinizi fark etmeniz gerekiyor. Bu kadar yaptım, çok yaptım. Bu kadar yetmedi. Bu kadar yapman gerekiyor. Yani 10 üstünden en aşağı 9 yapman gerekiyor ki işte bu düşmeler, şuradaki düşmeler olmasın ya da düştün tekrar kalk toparla devam et. Dedim ki fark et yakala. Hangi konuda kendine engel koyuyorsun? Peki neden, niye bir şeylerin düzelmeyeceğine dair olumsuz bir inancın var? Niye benim mesela eşimle ilişkim düzelmiyor? Neden bu konuda ciddi anlamda bir neden yani? Düzelmeyecek diye niye böyle bir inancın var senin? Onu değişmen gerekiyor ve bunu en güzel yazarak yapabilirsiniz. Hepimizin defteri var değil mi? Kendine özel bir defteri. Şunu yapman gerekiyor. Sorununu tespit et, fark et, yakala, yaz. Ne yapacaksın? Ayrıntılarla yazacaksın. İşte kocamla şu sorunları yaşıyoruz. Ya da bizim borçlar var, bitmiyor, bir türlü, bir bitiyor, bir başlıyor, sürekli borçlar var, ne yapacağız biz bu konuda? Burada ikinci yapman gereken şey, hani hatırlayın geçen derste de demiştik, şöyle bir geri plana çekileceksin. İşte burada kim var? Kocan var, sen varsın, çocuklar var, sorun kimlerleyse. Onlara şöyle dışarıdan bir bakacaksın. Ne yapıyorlar? Kimde hata var? Nerede sorun var? Diyorsun ki kocam yüzünden biz borçlu yaşıyoruz. Peki senin isteklerin yüzünden o adam borca gidiyor olmasın? Acaba biraz bu istekleri mi azaltsan? Onları fark et. Yani bir, yaz, iki, geriye çekil ve bu geriden bak bakalım orada olaylar nasıl oluyor? Kim suçlu, kim haklı, kim haksız onları bir deftere yatır ve ondan sonra olumsuzu yazdıktan sonra olumluyu yaz. Neyi istiyorsun? Ben işte şöyle bir hayat istiyorum. Şöyle işte evimiz olsun, evin bütün borçlar bitmiş olsun ya da ne bileyim sorun kocam varsa işte şöyle bir ilişkimiz olsun. Adam bana muhabbetle baksın, televizyondan kafasını çevirip bana dönsün, baksın, sohbet etsin mesela. Ne istiyorsan yani onları tek yazacaksın ve ondan sonra olumlu yazdıklarını her gün olmuş gibi her gün söyleyeceksin.
derler ya, temcit bile tekrar edip durma Allah aşkına, beynini yedin derler ya. Kendi kendimize ne yapacağız? O istediklerin senin hayatına gelene kadar, yani bu olumluları hayatına çekene kadar buna devam edeceksin. Ve bu da en aşağı 40 binden aşağı olmayacak zaten, onu değil. Olmuş gibi mi? Olmuş gibi, yani ben kocamla çok muhabbetli, çok güzel bir hayatım var benim. Birbirimize aşığız, birbirimizi çok seviyoruz, el ele yürürüz, ne bileyim sahile gideriz, yok ormanda, bayırda piknik yaparız. Artık biraz ayrıntıya girmende hiçbir sakınca yok. İstediklerin neyse yaz ve bunları her gün söyle. Neden? Çünkü bilinçaltındaki inancı kırmak öyle 5 dakikada, 10 dakikada olacak bir şey değil. Ne zamana kadar? Hayatına bu olumluları tamamen çekene kadar. Neden? Yani düşün bak, şükretmek için sana bir vesile. Rabbim şükürler olsun, çok harika bir hayat verdin, çok güzel bir ev verdin, şükürler olsun ya Rabbim dediğin zaman bunu sanki Allah sana layık görmedi gibi mi düşünüyorsun ya da vermeyecek gibi mi? Olmayacak duvar zaten Rabbim sana vermez ki. O zaman şöyle, gönlümdeki hayır değil gönlüme sevdir diye dua et. Yani Allah sana diline bunu veriyorsa bunda bir sorun yoktur ki zaten. Bir de şöyle bir şey var, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ayakkabının bağcını bile Allah'tan istediyor. Geçen gün diyor ki ben diyor dünyalık bir şey istemem. Allah'tan haşa hayal ederim. Niye? O zaman sen dinini yanlış anlamışsın. Niye kirada oturup 10 bin lira kira verip eziyet çekip çocuklarımın rızkından keseyim anlamadım ben. Peygamberimizin evi yok muydu? Kirada mı oturuyordu? Hangi peygamber kirada oturuyordu? Ya da hangi peygamber atı ya da devesi yoktu? Arabada isteyeceğim, evde isteyeceğim, bu gayet normal bir şey. Sadece gönlüne koymayacaksın malını, mülkünü, evladın dahil bir böyle bir çekineceksin. Çok aşırı seversen Allah'ın sevgisi önüne geçer diye bir korkacaksın. Bunda bir şey yok. Ama şükretmekte, olmuş gibi yapmakta da inanın hiçbir beis yok. Yapabiliriz. Bunu her soruna uygulayabilirsin. Bakın düşünce davranışla bütünleşirse ve gerekli çaba gösterilirse ancak değer kazanır. Düşünce, tamam sıradan hepimiz akşam kadar düşünüyoruz değil mi? Sen düşünceni kontrol edeceksin. Değiştirmek için bir gayret göstereceksin. Gerekli çaba, davranışların, düşüncelerin, işte o zaman ancak bu değerli bir şeye dönüşüyor. Değerli mi olsun istiyorsun düşüncelerin? İşte ancak böyle. Biraz çaba göstermen gerekiyor. O düşünceleri kontrol etmek için çaba. Zaten bugüne kadar bununla ilgili tonla vesveseyle ilgili ders yaptık değil mi? Kafana bir sürü vesveseler gelecek dedik. Bu vesveseler nereden gelecek? Şeytandan gelecek, nefsinden gelecek. Başka nereden gelecek? Sahte benliğinden gelecek. Sahte benliği oluşturan neydi? Senin olumsuz inançlarındı değil mi? Olumsuz inançlar konuşur, durur mu içeriden? Konuşur. Nefsin konuşur mu? Konuşur. Şeytan konuşur mu? Konuşur. Bir de sen varsın, ruh var. Yani içeride 4 kişi var. Allah! Ondan bir hava çekiyorlar içeride. Sen de diyorsun ki düşüncelerimi kontrol edemem, çok zor. Ben 4 kişiyle boğuştur içeride. Savaş dur, çok zor yani yapamazsın. İlla da şu sistemi hayatına getirmen gerekiyor. Davranışlarına, hareketlerine, isteklerine, hayallerine, arzularına, bütün duygularına, düşüncelerine sahip çıktığın zaman işte sen bambaşka bir sen olacaksın, bunun garantisi var. Yazmak şöyle bir şey, yazmadan da oluyor ama yazdığın zaman 10 tane düşünüyorsun ya, 11.'si geri gelmiyor düşünürken, tekrar başa sarıyorsun. Hadi baştan düşünüyorsun. Fakat yazdığın zaman 11. de geliyor, 12. de geliyor, 13. de geliyor. Fark etmediğin şeyler geliyor. Ana, adamın bu güzel özelliği varmış, bak hiç fark etmedi. Adam iyiymiş be. O kadar da kötü değilmiş. Yazınca, yazarsan sorunlar çok net ortaya döküleceği için olumsuzlar. Olumluyu yazmak artık sana daha kolaylaşacak. Şimdi olumsuzu yazdın, artık bunun olumlusunu yazmak sana daha kolay gelecek ve belki de yazarken Allah sana kalemin hatırına, çünkü Kalem suresi var ya, kalemde ayetler var, o sana kalemin hatırına belki görmedikleri görmeni sağlayacak. Mesela bir kız evlenirken ne yapıyor? Atıyor şöyle bir deftere, çizik atıyor. Buraya diyor artılar, buraya da eksiler diyor. Adamı şimdi tahlil edecek. Nasıl diyor, maaşı iyi mi, sakalı var mı, arabası var mı? Eksiler, artılar ne yapıyor? Değil mi? Bir yazıyor, döküyor yani bu mu değil mi diye bir damat adayını şöyle bir döktürüyorsun. İşte senin de yaptığın bu olacak. Olumluyu da
görmek istiyorsun, olumsuz da görmek istiyorsun ve olumluyu hayatına geçirip tekrar etmek için yazman gerekiyor. Şimdi pozitif düşünce, kuantum düşünce kesinlikle adam sendecilik değildir. Yani banalecilik değildir. Biz burada kuantumu işlerken, olumlu düşünme derken, yani bana ne ya, beni ısırmayan yılan bin yaşasın ya da adam sendecilik, boş verme değildir. Ne yaptık? Kaliteli bir hayatı, biz ihtiyacımız olan bu kaliteli bir hayat ve bu hayat da bizim mantıklı olmamızı söylüyor ve ihtiyacı binaen davranmamızı söylüyor. Bak, ihtiyacı binaen. Yani biz hiç fedakarlık yapmayalım mı? Millete hizmet etmeyelim mi? Koşturmayalım mı? Yok, öyle bir şey değil. İhtiyacı binaen olman gereken yerde ol. Ama diyelim ki senin boyun fıtığın var ve ağrıların var. Sen tutup da oraya mantı kapatmaya gidiyorsan ve sonra gelip acılar içinde evde yatıyorsan sende bir dengesizlik var. Dengesizlik sorunu var sende. Sen o hizmeti başka alanlarda yapacaksın. Demek ki mantı kapatmak senin için iyi bir hizmet yeri değil. O zaman bir de şöyle düşünün, olumlu düşünmek, pozitif düşünmek, herkese gülücükler atmak, polyanlacılık oynamak bu da değil. Yani herkese ay canım tamam peki senin dediğinde yaparım, senin dediğinde yaparım, herkese peki tamam oldu. Bu da değil yani. Bu da değil. Mantıklı ve ihtiyacı binaen olması gerektiği yerde olacağı kadar. Herkese gülücükler atamazsın. Değil mi? Herkese evet tamam peki sana da peki Hatice, sana da Elif'ciğim, sana da tamam. Nagihan'cığım sana da sonraki hamleye doğuluyor. Herkese tamam yapacağım dedim ama şimdi bu kadar yükün altından nasıl kalkacağım? İçerideki çıldırdı. Hatice diyor ki bak ben hep öyle oluyorum. Herkese evet. Kuantum düşünce bu da değildir. Mantıklı ve ihtiyacı binaen ve dengede olması gerekiyor. İnsanlara zarar vermemesi gerekiyor ve hem bu dünyama hem ahiretine yaraması gerekiyor. Yani sadece bu dünyalık bir şey yapmamaya gayret göstereceğiz. Ahiret için, çalıştığım için bu dünyam da ihya olacak ve her seferinde soracağım. Bunu yaptığımda bir denge var mı? Aşırıya mı kaçtım? Kendimi mi yıprattım? Bunları soracaksınız kendinize. İşte o zaman insanlara zarar vermeden hem dünyanı hem ahiretini ihya etme ihtimallerin artacak. Yani bu pozitif düşünce olayını iki cihanlıkta düşüneceğiz. Bakın Mevlana Hazretleri bu konuda ne diyor? Diyor ki adamın biri yolun kenarına dikenler ekmiş. Bu dikenler gün geçtikçe büyümüş, insanlara zarar vermeye başlamış. İnsanlar yoldan gelip geçerken adama demişler ki ya bu dikenleri ektin ama bize zarar veriyor, bu dikenleri sök. Adam bunları duymuş ama önemsememiş, yapmış, kafa sallamış, geçmiş, gitmiş. Sonra bir Allah'ın veli kulu bunu görünce bu adama gelip diyor ki ey Allah'ın adamı bu dikenleri diktin, bu dikenleri sök, insanlara zarar veriyor. Adam diyor ki ya bakıyor olur diyor sökerim inşallah bir gün sökerim diyor. Bugün olmaz, yarın olur, öbür gün olmaz, öbür gün olur ama ben bunları mutlaka sökerim diyor. Ama hiçbir şey yapmıyor. O zaman tekrar bu Allah'ın veli kuluna gelip diyor ki ey diyor sen bu dikenleri diken kişi sen bunları yaptın ama bu dikenler gün geçtikçe daha da büyüyor. Bunlar güçleniyor ve sen güçten düşüyorsun. Yani zaman içinde ne oluyor bir insan değil mi? Artık ihtiyarlıyorsun, yaşlanıyorsun ama bu senin diktiğin dikenler daha da gençleşiyor, daha da gürbüzleşiyor, daha da büyüyor. Diken deyip geçmeyin. Bizim köye işte biz 8 ay gitmiyoruz ya. İşte yazın gittiğimiz zaman bahçede nasıl dikenler oluyor biliyor musunuz? Ağaç şeklinde. Dev gibi. Öyle sökmek, koparmak imkansız. Bıçakla falan kesemiyorsunuz. Resmen baltayla girdiler. Balta sanki orman. Dikenden bahsediyorum. Otlar gene ayrı bir şey ama dikenler bildiğin sana olmuş bir kazık ağaç gibi olmuşlar. Ve Allah'ın veli kulu diyor ki bunları sök, mutlaka sök, insanlara zarar veriyorsun ve bunlar daha da güçleniyor, büyüyor ama sen daha da güçten düşüyorsun diyor. Ve sen onlar gençleştikçe sen ihtiyarlıyorsun diyor ama adam hiç umursamadan diyor ki illa bir gün ben bunları sökeceğim. Yani hiçbir şekilde bir gayreti, bu sökmek için bir gayreti yok. Ve Mevlana en sonunda diyor ki sen her bir kötü huyunu diken bil.
Yani bu dikenleri insanların kötü huyları olarak addediyor. Yani aslında bizim olumsuz inançlarımız sadece bize mi zarar veriyor? Değil mi? Olumsuz inançlarımız bizim etrafımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza hepimize zarar veriyor. Ve kötü huylarımız da böylesine insanlara zarar veriyor. Sen her bir kötü huyunu diken bil, o dikenler kaç kere senin ayağına battı? Kaç kere seni yaraladı? Çirkin huyunun başkalarına da rahatsız ettiğini bilmiyor musun? Yani sen kendini eğitmemekle, kendini terbiye etmemekle sadece kendini yaralıyorsun. Hayır, insanları da yaralayıp onlara zarar veriyorsun. Diken her gün, her an yeşerip tazelenmede, dikeni sökecek olan kişi her gün daha da perişan olmada. Diken büyüyor, sen yaşlanıyorsun. Senin nefsin bu kötü huylarından dolayı iyice azgınlaşıyor. Çünkü bir şey varsa sende, mesela korkuların var, öfkelerin var değil mi? Ya da çok fazla insanlara darılmaların var, nefretin var, affetmemelerin var. Bunlar zamanla daha da artıyor. Hiçbir şey sende öylesine kalmıyor. Mesela asansör korkusu olan kişi zamanla uçağa da binemiyor. Artık metroya inemiyor. İlerliyor. Ve bak Mevlana diyor ki senin nefsin bu kötü huylarından dolayı iyice azgınlaşıyor. Sen nefsinin terbiyesini öteleyip duruyorsun. Nereye kadar daha öteleyip de bu dikenleri sökmeyeceksin? İnsan hep bir noktaya bakıp dengede olduğunu düşünür. Hep merkezde olduğunu düşünür. Hep bir noktaya bakar, hep kendisine merkezde olduğunu, dengede olduğunu düşünür. Halbuki hayat çarkları devamlı, değil mi? Hayatın içerisinde dönemeçler, yeni yollar, kavimler, kıvrımlar. Hayat çarkının içinde insan bazen dengeden çıkar. Yani merkezden uzaklaşır. Bu merkezden uzaklaşmalarını hayatın içinde anlamayabilir. Anlamadığı zaman da imtihanlar gelmeye başlar. Ne olur mesela? Bereketi gider. Mesela imanında eksiklik olur, ibadetleri yapma isteği gider. Başka, huysuz biri hayatına girer, hayatını zehir eder mesela. Başka, ne olabilir? Hastalanır, değil mi? Başka? Uyuyamaz, uykuları kaçar, bolluk gider, bereket azalır, huzur gider, ailesinde sorunlar çıkar. Yani bir şekilde onun merkezden ayrıldığına, yani dengeden ayrıldığına dair ona sinyaller gelmeye başlar. Rabbinden uyarılar gelmeye başlar. O hallerde diyordur, benim fikrim doğru, benim yolum doğru, ben doğruyum, başka? Ben 10 numara 5 yıldızım, öyle bakmak bende yok. Ama bir yandan da imtihanlar gelmeye başladı. Demek ki sen bir yerlerde merkezden uzaklaştın. Ne olmuş olabilir? Yani merkezden neden uzaklaşmış olabilirsin? Onlara bakalım şimdi. Bir yerlerde mesela, bir yerlerde yanlış yapıyorsundur. Mesela kanaatkar artık değilsindir. Olabilir mi? Hırslanmış olabilir misin? Bir şeylerde hırslandın. Bir yerlerde artık yanlış yapmaya başladın. Kanaatkar değilsin. Fazla dünyaya meyletmiş olabilirsin. İsteklerin artmış olabilir mi? Ya şu da olsun, bu da olsun. Bazen isteklerimiz olur fakat bu istekler olmasa da biz mutluyuzdur. Yani ne bileyim işte evim küçük, daha büyük ev istiyorum mesela. Allah'ım daha büyük bir ev ver, ne bileyim işte yalıtımlı bir ev ver falan dua ediyorum ama içimdeki de diyor ki yani olmasa da mutluyum. Rabbim verirse çok mutluyum, vermese de olur diyor. Bazısı şöyle dua ediyor. Allah'ım ne olursun ver. Allah'ım ne olur mutlaka ver. Yani o kadar çok istiyor ki burada yaşadığı hayattan artık memnun değil, mutsuz. Bu mutsuzluğa da imtihan gelir. Çünkü Allah'ın verdiği bir sürü şey var. Sen buna çok takıldığın için artık şükürsüzleştin. Buradaki hayatından memnun olmadığın için kanaati kaybettin, hırslandın, dünyaya meylettin, isteklerin fazlaca arttı, arkasından akabinde imtihan gelir. Şimdi madde sayacağız. Herkes kendisinde hangi madde kendisine uyuyorsa ona bakmaya çalışacak. Tabii sizler harika insanlarsınız. Uymuyordur hiçbiri ama olsun, siz gene de bakın. Gene de bakın. Olsun. Tabii bundan daha mümkün, daha güzel neler mümkün, neyle mümkün, nasıl mümkün, afiyetle diyeceğiz ama oradaki duayı anladınız mı? Biri istiyor ama bu halinden de gayet memnun olmaz.
gidiyor. Öbürü diyor ki ısrarla Allah'tan razı olmadığının bile farkında değil. Allah'ım ne olur olsun, ne olur olsun derken buradaki şu andaki halinden memnun değil. Şu kocaya bak, çocuklara bak, milletin çocukları nereleri kazandı gitti, benim oturdum eve bak, dam akıyor, bilmem ne, öf bu hayat, bıktım, Bu neresi şükür bunu? Eğer halinden memnun değil de sadece isteklerine gözünü dikmişsen, yani ben şunu istiyorum, araba, şunu istiyorum, hacı olmadım, bak görüyorsun millet hacca gitti, ben rezil rüsva oturdum kaldım, hacı olamadım. Yani sürekli olmadığına odaklı bir insan düşün, bir de burada olmayanları görüyor, istiyor ama olduğu halinden memnun, kanaatkar. İkinci maddeye geçelim. Yanlış inançlar geliştirmiş olabilir kişi. Hayatın içinde yaşarken bakmıştır ki bir şeyler kötü gidiyor, şöyle demiştir, hayat çok berbat be, rezil bir dünya. Ne bileyim başka, ekmek aslanın ağzında, iş yok anam, iş var da biz mi bulmadık? Ya da ne bileyim, şu doğru bir adam olsa da yani evlensem, ama yok ki. Ne yapıyor? Bir olumsuz inançlar geliştirmiş, bunlara inanmış ve bunların esaretinde kendini hapsetmiş. Böyle kısıtlamış, bir dairenin içine almış ve Allah böyle yaptığı için ona vermiyor. Ama o ne diyor? Ya olmuyor. Yani demek ki ben nasipsizim, demek ki ben kısmetsizim. Yanlış inançlar geliştirmiş olabilir misin hayatının herhangi bir aşamasında? Eğer bir yanlış inanç oluşmuşsa o inancı kırmadan geçmiyor. Mesela yazın işte arabayı değiştireceğiz, araba fiyatları çıldırdı bir anda. Ana ne oldu? Dedim ki içimdeki ses bana ki arabayı değiştiremeyeceğiz biz. Yani çok pahalandı. Şimdi ne olacak, değiştiremeyeceğiz biz. Sonra fark ettim, dedim ki ne yapıyorsun sen? Bu inancı hemen değiştir. Sonra bir ay üzerine çalıştım. Dedim olumlusunu söyledim, olumlusunu söyledim. Sonra elhamdülillah Eylül ayında hallettik işi. Ama yazın bir hengame oluştu. Yani o arabayla ilgili bir sıkıntı oluştu. O zaman yanlış inanç neyde geliştirdiysen onu tespit et ve değiştir. Kiloda çok fazla yerleşmiş toplumumuzda inançlar vardır. O yüzden şurada düşüş demiştik ya biraz önce, o düşüşleri bol bol yaşarsınız. İnsanların olumsuz sözlerine inanmayacaksınız. Kendi inançlarınızı da sürekli tazeleyeceksiniz kilo konusunda. Üçüncü maddeye geçelim. Yanlış insanlarla birliktesindir. Yani hayatın senin ne? Etrafındaki ilişkiler değil mi? Yani %90 bütün psikolojik sorunlara bakalım, hayata bakalım, olaylara bakalım. Her şey nereden geçiyor? İlişkilerden geçiyor değil mi? İster arkadaşınla, ister kocanla, ister eltinle ama illa bir ilişkiler yumağının içindesin. Bu ilişkiler yumağının içinde yanlış insanlarla, ısrarla beraber olmaya devam ediyorsan ne yapacak bunlar insanlar sana? Belki sana şikayeti, değil mi? Şikayeti sana yükleyecekler. Sürekli ay hayat pahalı, hiçbir şey alamıyoruz, hiçbir yere gidemiyoruz, işte görüyor musun bak çocuklar şöyle, yeni nesil çocuklar böyle. İnsanı soğuttular, çocuktan, çoluktan soğuttular. Bu ne? Çocuklar böyle kötü, çocuklar şöyle kötü. Sen kötü dediğinden iyi bir şey mi bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Kötü ne bekliyorsun? Şikayet eden insanlar belki senin etrafını sarmış olabilirler. Başka seni maneviyattan uzaklaştıran insanlar belki senin etrafında, hayatının göbeğinde olabilirler. Bu senin eşin bile olabilir. Git de kocayı boşa demiyoruz da yani. Bir şey demiyoruz. Ama şimdi kocam diyor ki sana hadi sinemaya gidelim, hadi parti var şuraya gidelim, hadi şunu yapalım. Tamam yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz tamam da seninle birlikte onun da ibadet etmesini sağlamak için biraz senin de gayretin olması gerekiyor. Yani o hep seni la ilahe illallah götürüyor. Sen ona hiçbir şekilde bu tarafa aktaramıyorsan ne olacak? Bir denge kaybolacak, sen de o tarafa sürükleneceksin. Yani senin en yakınlarınla olan ilişkin çok önemli. Şikayet eden insanlarsa onları mutlaka susturman gerekiyor. Susturamıyorsan onları dinlememen gerekiyor. Ya da olumsuz düşünüyordur bu insanlar. Olumsuz. Yani kim diyordu? Memnuniyetsiz. Etrafında böyle insanlar varsa ne olursun? Bir süre sonra ya da kıymet eder. Seni eğer sürüklüyorsa hadi sürekli yiyelim, içelim, gezelim, tozalım. Bir tane akrabamız vardı bizim. Kocası sürekli dışarıda yemek istiyordu. Hasta kadını yaptığı yemekleri yemiyordu. Kadın artık bıkmıştı çünkü yaptığı yemekler çöp oluyor. Gidip kocasıyla yemeye başladı ama kocası kanser olunca dışarıda yemeği bıraktılar. Dedi ki doktor kesinlikle dışarıda yemek yemeyeceksin. Bak şimdi. Yani birileri bizi sürüklüyor kabul de bizim de birilerini etkiliyor olmamız
gerekiyor. Hayır, o ödü beni sürüklüyor, onun peşinden gidemem. Böyle bir şey yok. Etki nasıl olacak kadının etkisi mesela? Kadının zaten sihirli dili var. Kadına zaten Allah öyle bir muhteşem bir şey vermiş ki erkeğin gücü kuvveti ama bu dilin yanında fıs. Gerçekten öyle. Kadının ilimlisi, kadının ferasetlisi. Peygamber sana söylüyor, en büyük hediye saliha bir kadın. Sen eşini döndürmekle görevlisin. Çünkü adamlar o kadar çok şu yeni teknoloji, plaza hayatı, gecelere kadar çalışmalar, eve iş getirmeler, adam o kadar kafayı yemiş durumda ki eğer sen onu dengelemezsen Allah korusun adam kayıp gidecek, uçacak. Ya kafa yiyecek ya da paranın maddiyatının içinde kaybolacak. Bizler dengeleyici unsurlarız. Çünkü bizi buraya getiren ne? Adam para kazanmasa ben nasıl geleceğim buraya? Değil mi? O zaman bizim de ona bir borcumuz var. Yanlış insanlarla birlikte oluyorsak lütfen buna da bir dur diyeceğiz. Ya da onları kendi tarafımıza çekmeye çalışacağız. 4. Gereksiz kendini gerip bunaltıyorsundur. Şimdi bak merkezden uzaklaşma diye bir başlık attık ya, dengeyi kaçırdın ve gereksiz yere kendini bunaltıp sıkıyor olabilirsin. Gerginsin. Yani enerjin değişti, artık gerginsin ve gereksiz yere ne oldu? Kendini geriyorsun ama bunun farkında değilsin. Çünkü merkezden uzaklaştın. Ne oluyor? Mesela belki o kadar çalışmana gerek yoktur. Bunalıyorsun, ay çok yorgunum, bunaldım ettim. Belki de o kadar çok çalışmana gerek yoktur. Sen bir noktaya takılıp kaldığın için öyle zannediyorsundur. Belki başka, belki de bu kadar çok söz dinlemene gerek yoktur. Herkesin, herkesin sözünü dinlemene gerek yoktur. Bu kişi annen bile olsa, bak, anne, koca, kutsal insanlar, baba, kutsal insanlar tamam. Ama eğer bu kadar çok laf dinleyip de bunaltı geldiyse sana, artık kendini hayatını yaşayamaz hale geldiysen, kendi fikirlerinle değil de, Rabbinin kurallarıyla değil de, ananın, babanın ya da eşinin, evinin, çocuğunun ya da komşunun, arkadaşınınla sözleriyle yaşamaya başladıysan, burada bir dur demek gerekiyor. Ben burada yanlış yaptım, benim merkezden kayma sebebim buymuş deyip bunu görmen gerekiyor. Kendini fazla gergin hissediyorsan, bunalmış, sıkılmış hissediyorsan, acaba bir şeylere gereğinden fazla mı önem veriyorsun acaba? Ya da önemsediğin şeyler aslında o kadar önemli değil belki de. Şimdi bak düşün hayatına, neyi çok önemsiyorsun? İşte benim için şu çok önemli, şu çok önemli, şu çok önemli. Çocuğumun üniversite bitirmesi benim için çok önemli. Neden bu kadar aşırı önemli? Yani birileri esnaf olacak, biri fırıncı olacak, biri ev hanımı olacak, biri üniversite bitirmeyecek yani. Niye bu kadar çok bize dayattılar biliyor musunuz? Üniversite mezunu olmalısın, yoksa kalitesizsin. Neden bu kadar dayattılar bize? Aile hayatı bırakmamak için. İstersen liseyi bitir, istersen ortaokuldan sonra git babanın yanında çıraklık yap, git bir sanayide çıraklık yap mesela değil mi? Ama otosanayide çalışanı beğenmiyorsun. Çiftçi olmayınca ne yapacaksın? Açlıktan önce işte yok çiftçi yok, hayvan dışarıdan ithal ediyorlar bilmem. O zaman belki de bu kadar önemsediğin şey senin bu kadar da önemli değildir. Acaba fazla gereksiz şeylere fazla önem atfedip hakikati mi kaçırıyoruz? Anlatmak istediğiniz bunlar sadece koltuktur bilmem ne, sadece bir örnek. Sadece sen kendi hayatına bakacaksın ve bu hayatında çok fazla değer verdiğin şeyleri irdeleyeceksin. Odak dünya olunca çok fazla önem verdiğin şeyleri irdeleyeceksin. Adamın boğazına yapıştığı şeyler gerçekten bu kadar gerekli mi? İsteklerin bu kadar önemli mi? Yani aslında hakikatler hakkında kafam karışmıştır ve ben bunun farkında değilimdir. Yani benim sorunum budur. Maddeler yazdık bak. Benim sorunum belki dörttür. Yani benim kafam hakikatler konusunda karışmıştır. Ve bunlar imtihan sebepleri. Bakın burada madde yazdığımız hepsi imtihan sebepleri. Yani bana Allah niye imtihan verdi? Sorguluyoruz ya bazen. İşte burada madde bunları yazıyoruz ki imtihan gelmeden düzelt diye. Ya da imtihan geldiyse hemen düzelt diye. İlle imtihanı bekleyeceğiz. Değil mi? İmtihan gelmeden amaç düzeltmek. Beşincisi de hayatın akışına kendini bırakmada ve tevekkülde bir sorunun var demektir. Hayatın akışına kendini bırakmada ve tevekkülde bir sorunun vardır. Yani nedir? Kontrolcü
olmuş olabilir misin hayatın akışı içinde? Mesela bir iş var, başı, ortası, sonu hepsi benim kontrolümde olsun. Yani başını, sonunu, her şeyi yap, bu sefer ele geçireyim derken tevekkülü kaybediyorsun. Şimdi düşün, suyun üstünde yüzen bir tüy mü? Yoksa kas katı kocaman ağır bir taş mı olmak istiyorsun? Değil mi? Suyun dibine batmak var, bir de mis gibi suyun üstünde efil yüzmek var. Şehbali biliyor musunuz şehbal? Neydi? Kuşun en güzel, en uzun kanadına şehbal deniyor. Yani arkada oluyor ya böyle upuzun bir kanadı oluyor kuşun boyutuna göre. İşte o şehbal kanadı gibi olacaksın. Hafif, tüy gibi. Kendini hayatın akışına bırakmışsın. Allah'a tevekkül etmişsin. Yani bu tembellik etmek, işleri sermek falan değil. Elinden geleni yapıp gerisini koyvermek. Düşünmeyeceksin, ah şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Yani detaylarda kaybolan insanlar daha çok hakikatten uzaklaşırlar. Kontrolcü insanlar tevekkülden uzaklaşırlar. Değil mi? Biz kadınlar biraz fazla detaycıyız ya. Yani adama telefon açıyor, diyor ki bak diyor o yolda trafik var diyor, sen oradan gelme diyor, şu mahallenin şu bizim hani hanifeler var diyor. O hanifeler oradan dönme diyor, şuradan dönerek gel diyor, çok daha erken eve gelirsin diyor. Adam diyor ki yani bu navigasyon var, benim de aklım var, sen telefon aç adama nereden geleceğini anlat. O kadar çok kontrolcü hale gelmişiz ki biz bu yaptıklarımızı çok normal zannediyoruz. Detayın içinde boğulmuşuz. Bak kadın akşama kadar şöyle düşünüyor. Şimdi şu olursa bunu etkiler, böyle olursa şimdi onlar gelecekler, acaba bu yan yana oturursa birbirlerine karşı bir şey olur mu? Bu böyle olur mu? Ya bu kadar detay düşünen bir insanın hakkını vererek namaz kılabileceğine inanıyor musunuz? Ya da zikir çekebileceğine, ya da ne bileyim çocuklarıyla böyle muhabbet geliştirebileceğine, aklına bin türlü tilki dolanıyor. Nasıl o çocuğuyla muhabbet edecek değil mi? Yani onun sorununu nasıl çözecek? O zaman kontrolcü müyüm? Tevekkül eksikliğim mi var? Bir tüy gibi miyim? Bir ağır taş gibi miyim? Ne haldeyim? Hakikatten uzaklaşmış mıyım? Önemsediğim şeyler gerçekten önemli mi? Bunlara hayatımızın içinde dikkat ediyoruz. Ve hayat sırtında yük olmadığını hissetmen gerekiyor. Yani bu hayat benim sırtımda bir yük değil. Artık bunu hisset. Sırt niye ağrır? Sırt ağrısının sebebi hayatı fazla yüklenmektir. Fazla yük taşımaktır. Çocuğunun yükünü taşırsın, kocanın yükünü taşırsın, evin bütün yükünü yüklenirsin. Ondan sonra imtihan nereden gelir? Direkt sırttan gelir. Aman diyeyim ha. Şu andan itibaren sırtı ağrıyanlar, ağrıma potansiyeli olanlar, hayatın yükünü yüklenmek senin görevin değil. Sen nesin? İşte ben ev hanımıyım. Evimin işini de yaparım. Çocuk bakmam gerekiyorsa bakarım ama daha fazla kendi sırtıma yük alamam ve bunları yük olarak yapamam. Sadece sorumluluğumdur. Allah rızası için yapar bırakırım. Sonunu düşünmem. Sonunu düşünen zaten tevekkülü kaybediyor değil mi? Elinden geleni yap bırak ve şu sırtımda bir konuş. Sırtıma de ki sana söz veriyorum. Bundan sonra gereksiz hiçbir yük, hiçbir sorumluluk almayacağıma sana söz veriyorum. Lütfen artık iyileş ve ben de hareketlerimi düzelteceğime sana söz veriyorum. Verdim kandırdım değil ama. Ta ki gözünü baktığın yerden ayırıp hakikati görene kadar devam et. Ta ki gözünü diktiğin o yerden ayırıp da hakikati görene kadar yoluna devam et. Yani dengeye gelene kadar. Yani merkezden ayrılmıştın, bir yerlerde böyle bir şeyler, olaylar seni merkezden ayırmıştı. Artık tekrar o merkeze gelmek için ne yapacaksın? Bir gayretin olacak ve maddeler bulacaksın. Hangisi bende daha çok var? Nerede hayatımı düzeltebilirim diye orada bir sorgulama yapacaksın. Ve bunu yaparken ne yapacaksın? Olumsuzları olumluya çevireceksin. Artık her şeye olumlu olarak bakıp olumlu konuşacaksın. Bak hasta olmayacağım bile demiyoruz. Ne diyoruz? Rabbim şifalandıracak, iyi olacağım, sağlıklı olacağım, mutlu olacağım, güzel olacağım. Bakın güzel kelimeler kuruyoruz. Yani Allah kaza bela vermesin demiyoruz. Ne diyoruz? Allah sağlıklı, afiyetle kullanmayı nasip etsin diyoruz. Yani hep olumluya döndür artık. Bu diline alıştır. Hep olumlu kelimeler söyle. Ve olumlu düşünürken aynı zamanda da ne yapacağız? Hayatımıza bir şey daha alacaktık. Ne yapacağız? Olaylar yaşanırken diyelim ki borçlar var, borçların içindesin ya da işte çocuğun olmuyor ya da evlenemiyorsun ya da ev alamıyorsun ya da acıya gidemiyorsun, gitmek istiyorsun, buraya gidemiyorsun. Yani bir şeyler var hayatında, olaylar var ve sen bunların içinde sıkıldın, bunal ya da işte ne bileyim kocanla sorun yaşıyorsun. Çocuğunla sorun yaşıyorsun. Ne yapacaksın? Şöyle bir geri çekilmeyi artık hayatımıza bir alın. Bak,
Dışarıdan bir seyirci ol, yaşananları gözlemle, burada yapılan hataları tarafsızca gözlemle. Ben de hata yapıyorumdur, çocuğum yapıyordur, ne bileyim eşim yapıyordur. Bunu dışarıdan baktığın zaman çok daha böyle net bir şekilde göreceksin. Çünkü olayların içinde yaşarken insanlar bazen merkezden uzaklaşabilirler, dengeyi kaybedebilirler. Bu konuya lütfen ehemmiyet verin. Yani olumlu düşünmek bir, ikincisi de şöyle dışarıya çıkıp seyirci olarak nerede ne yapıp yaşanıyor bir seyretmek. Hani burada ruhumuzu yükselttik ve biz burada ruhu bedenden çıkarttık ya, tıpkı öyleymiş gibi düşünün. Ruh bedenden çıkınca kendini görünce ne kadar tuhaf hissettin değil mi? İşte geriye çekilip de olaylara, kendine, insanlara baktığın zaman gerçekten çok farklı bir algıyla başka pencerelerden hayata bakmaya başlıyorsun. Aynen öyle. Prenses gibi seversen sana da sultanlar gibi davranırlar. Sen nasıl hissediyorsan sana da böyle davranırlar. Sen kendini işçi gibi hissediyorsan, sen kendi saçını süpürge eden hizmetçi gibi hissediyorsan sana hiç kimse sultan gibi davranmayacak. Dedik ki kuantum düşüncenin hayatımızdaki yeri diye bir başlık attık. Sıradan düşünce, sıradan kelimeler düşük frekanslı enerjilerdir ve hayatımıza da düşük frekansları, düşük enerjileri çeker. Nasıl yani? Çok sıradan konuşmalardan biraz uzak durmamız gerekiyor. Basit, meleyani. Ve ne tür düşünüyor ve ne aktarıyorsun? Buna bir bak bakalım şimdi. Ne tür düşünüyorsun ve etrafına ne aktarıyorsun? Ne aktarıyorsun? Dünyadaki insanlara bakmışlar, insanların genelinde bu basit enerjili, düşük frekanslı, basit kelimeler ve yaşayışlar görmüşler. İlk etapta gördükleri şey de insanlarda, olayların akışında ilk yaptıkları şey isyan. İnsanlar hemen bir isyana kapılıyorlar. Yani niye böyle oldu? Niye bu enflasyon yükseldi? Ne biçim bir hayat bu? Niye bu kadar her şey pahalı? Ne yaptık da hemen isyana geçtik. Akabinde herkes yaşadıklarına kızar. Öfke. İsyandan sonra öfke, kızgınlık geliyor ve genel olarak insanların davranışlarına bakıldığı zaman 7 tane madde sıralamışlar ve arkasından hemen üzüntü geliyor. Ne yaptı insan? İsyan edince iyi bir şey yaptığını zannetti. Yani böyle bir özgürleştiğini zannetti. Niye böyle, niye öyle değil? İsyan ettim, hani iyi bir şey olacak. Halbuki akabinde öfke, akabinde üzüntü geldi. Ne oldu senin isyan? Hani iyi hissetmiştin sen kendini. Demek ki o kadar iyi bir şey değilmiş bu isyanların senin. Ve akabinde de söylenmeye başlıyor. Diline. Bir kere eşin demek sen demek. Ne yapacaksın? Sen olsun, o sensin. Yani birbirinizi tamamlayıcı, aynı evin içinde yaşayan insanlar birbirini tamamlayıcılardır ve birbirlerini olduğu gibi kabul etmek okey, tamam. Ama birbirlerini, tabii. Mesela bir evde bir çocuk zina yapar, bütün evin bereketi kesilir. Çünkü aynı evde yaşıyorsundur ya. O yüzden bir evde bir kişi söylenir, bir kişi şikayet eder, bir kişi isyan eder. O bütün eve sirayet eder, bereket gider, huzur gider değil mi? Bunalma başlar, gerginlik eve yayılır. O yüzden birbirimizi olduğumuz gibi kabul edeceğiz ama bu birbirimize hiçbir şey düzeltmeyeceğiz demek de değil şimdi. İsyan eden insana biraz sorgulamak gerekiyor, sorgulatmak gerekiyor, beyin fırtınası yaptırmak gerekiyor. Çünkü akabinde olanlar hiç güzel değil. Arkasında söyleyecek, ne yapacak? Şikayet etmeye başlayacak. Şikayetler sürekli, bu böyle olmaz, olmadı, hiç beğenmedim, hiç güzel değil, şikayet. Arkasından artık bir bakacaksın ki, zaten herkes aynı ya, herkes kötü durumda. O zaman benim de ilerlememe gerek yok. Şimdi herkese bakarsam, hep şikayet etrafında, bu herkes şikayet ediyor. Ben ilerlemek için bir sebep bulabilir miyim? Ve ne olur insan bu aşamalardan geçince, bak şimdi 7 tane aşama. Bu birbirini tetikleyen, ardı ardına gelen, biri olmazsa biri mutlaka olan, hayatın içindeki, hayatın ortasındaki normal insanlardan bahsediyoruz.
İsyan ettiler, üzüldüler, şikayet ettiler, söylendiler, değil mi? Ne oldu? Ağrıdı, arkama öfkeler, üzüntüler hepsi geldi ve en sonunda dedi ki bunları yaşayan insan bir süre sonra dedi ki ben niye ilerleyeyim ki ya? Benim ilerlemek için bir sebep yok. Herkes zaten aynı durumda dedi. Çünkü millet birbirini gazlıyor. O diyor ki bu enflasyonla ne yapılır? Öbürü diyor ki işte bu maaşla ne yapılır? Öbürü diyor ki bu devlette zaten ne olur ki bu ülkede? Hiçbir şey olmaz. O zaman kişiler ilerlemeyi bırakır ve köşelerine çekilir otururlar. Ve eğer sen bu maddeleri yaşıyorsan, bil ki senin gelecek hayatında aynı böyle olacak ve hiçbir şey yapamayacaksın, ilerleyemeyeceksin. Hani tabiri caizse bir baltaya sap olamayan bir nesil düşünün. Çünkü birbirini gazlayan. Bu ilk başta kahvelere Yahudi oyunu olarak girdi biliyor musunuz? Yahudiler geldi, belirli bölgelere, özellikle kahvelere, iş yerlerine, memurların içine adamlar yerleştirdiler. Bir güzel bu ülkeden bir şey olmaz, bu insandan bir şey olmaz, bizden bir şey olmaz. Ne yaptılar? Beynimize kazıdılar ve şu 7 maddeyi bize hayatımıza geçirdiler. Bak geçmiş yüzyıla bir bak. Millet nereye gitti? Biz neredeyiz? Millet gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Bizi çökertmek için çok büyük komplolar, oyunlar oynandı. Eğer bunlar varsa hayatında ya da etrafındaki insanlarla bunları anlatman ve öğretmen gerekiyor. Şikayet ederek hiçbir yere varamayacaksın. Çünkü şikayet edenin en büyük dostu, arkadaşı şeytandır. Şeytan arkadaşı olanlarını zaten herhangi bir ekleyeceksin. O zaman hayatın bundan öteye gidemeyeceğini idrak edersen artık bunları yapmazsın. Yani benim hayatım, benim ailemin hayatı bundan daha öteye gidemeyecekse eğer benim bu 7 maddeden hiçbirini yapmamam gerekiyor. Hayatımı almayacağım. Yani şöyle düşüneceksin, her düşünce sonradan eyleme, davranışa dönüşecektir. Her düşünce. Bak bunların hepsi aslında birer düşünce ürünü değil mi? İsyan etmeden önce de düşündün, üzüldün, öfke, söylendin, şikayet, bunların her biri birer enerji, birer düşünce. Ama diyoruz ki her düşünce mutlaka bir gün hayatında eyleme, harekete dönüşecektir. Yani sen olumlu düşünüyorsan olumlu şeyler gelecekte senin hayatına gelmeye başlayacak. Yani bizim enerjimiz galip gelecek. İnsanların sözleriyle düşmek, yıkılmak ya da onların bu yoluna girmek yok. Yani sen bildiğin yoldan şaşmayacaksın. Çünkü doğru olarak öğrendiğin bir şeyi hayatına aldıysan artık bu zaman geçti. Üstten bir yıl geçti bu dersin, 2 yıl geçti. Ya, orada kaldı ya, ben bunu tekrar yapamayacağım değil. Burada öğrendin ya, bu senin bütün bir hayatını kapsayacak ve senin etrafındaki insanlara sen bu enerjiyle bunu aşılayacaksın. Bizim enerjimiz daha yüksek olursa alt enerjileri bastırabiliriz ve üstüne geçebiliriz. Yani kimin enerjisi daha yüksekse öbürünü alt eder. Öyle düşünelim. Ama neden? Çünkü hayatına uyguluyor. Yani bunları hem söylüyor hem hayatına uyguladığı için o kadar kanıksamış ki beyniyle, kalbiyle kabul ettiği için savunuculuğunu yapıyor. O zaman onun enerjisi bu yönde kuvvetli. Çünkü diyor ki bu doğru ve ben bunu herkese yayarım. Yani herkese gaz veririm, şikayet ettiririm, kötülerim hayatı, insanları kötülerim, insanlarla nefret ettiririm. İşte ben de diyorum ki eğer sen de bunun yanlış olduğuna inanıp da güçlü bir enerjiyle bunu savunup hayatına geçirir ve bırakmazsan bir süre sonra senin etrafındakiler de illa senden etkileneceklerdir. Tamam mı? Yengeçlerin üstüne basıyor öbürleri, o çıkmak isteyeni de engelliyorlar, en son o çıkamaz hale geliyor. Bakıyor ki herkes çıkmıyor, herkes oturmuş aşağı. Yaptığın işine girmek değil, sen yaptıklarınla insanlara o enerjinle yaptıklarının doğru olduğunu göstermelisin. Ama dediği gibi, Nurten Hanım'ın da dediği gibi, yani insanlar bizi alaşağı etmek ve kendi dediklerini kabul ettirmek için de uğraşacaklar. İnsan hep aynı şeyleri düşünür. Bak normalde bak sabahtan akşama kadar 70.000 tane düşünce geçiyormuş kafamızdan. Tamam ama diyorlar ki insanlar aynı şeyleri düşünürler, hep aynı şeyleri yaparlar ve kendilerini tekrar ederler, aynı hayatı yaşar dururlar. Hep aynı hayatı yaşamak istemiyor. İstiyor mu? Yok istemiyorum. Bunun sebebi düşüncelerine bağımlılığındandır. Düşünce bağımlılığı. Biz ne deriz mesela? Sabit fikir deriz değil mi bazı insanlara? Sabit fikir deriz. İşte insanların düşünce bağımlısı olduğu tespit edilmiş. Çünkü insanlar hep aynı şeyi düşünüyorlar, aynı şeyi yapıyorlar, aynı hayatı yaşıyorlar. Aynı kısır döngünün içinde yaşadıkları için geçmiş, bugün ve geleceklerin aynı oluyor. Sabit.
Hep aynı evde, aynı çevrede, aynı koşullarda, aynı insanlarla, aynı imtihanlarla devam ediyor. Yani aynı şeyleri düşünerek aynı tek düze hayatı üretirsiniz. Eğer siz her gün aynı şeyleri düşünüyorsanız, aynı şeyleri yapıyorsanız, aynı tek düze bir hayatı, yani bir geleceği oluşturuyorsunuz demektir. Bugün nasılım? Burada böyle. Geleceğime bakmama gerek yok. Aynısı. Geçmişimin kopyası. Bunu istemiyoruz ki biz. Yani maddi manevi bunu istemiyoruz. Hiçbir şekilde bunu istemiyoruz. O zaman ne yapmam gerekiyor? Düşüncelerimi değiştirmem gerekiyor artık benim. Yani yeni bir hayat için ne yapmam lazım? Yeni bir hayat için, düşünceleri değiştirmek için yeni bir çevreye ihtiyaç duyuyorum. Hep aynı çevre demek bana aynı şeyleri düşünmeme sebep oluyor. Yeni eğitimlere ihtiyacım var. Yeni çevreye ihtiyacım var. Yeni eğitimler derken aman şu yeni çıkan eğitimlerden bahsetmiyorum. Allah muhafaza bak insanları avlıyorlar resmen. Tonla paralar alıp insanları avlıyorlar. Hiçbir şey öğrettikleri yok. Adamda kişisel gelişim demişler, yok biyoenerji demişler, yok reiki demişler. Kurban olayım sakın yeni eğitim derken onlara kendinizi kaptırmayın. Bir elinizi verirseniz kol değil bütün beden gidiyor ben söyleyeyim size. Çok yaşadık bunu. Allah muhafaza çok tehlikeli, korkunç eğitimler var şu an. Yeni insanlara ihtiyacım var. Theta Healing mi? Theta Healing'de de çok büyük pazarlamalar var ve sonucunda Theta Healing'den bahsediyorsun. Onu göğe kişisel gelişimde hipnoz eğitimi olarak anlatıyorlar. Ama işte alan arkadaşlar gördük, orada bir sürü 3 harflere bulaşmışlar, insanlara boşan demişler, saçını aç demişler, namaz kıldırmamışlar, içkili yerlere götürmüşler, böyle eğitimlerin tonunu araştırdık neredeyse. Ama çok tehlikeli şeyler olmuş, insanlar yoldan çıktı, gerçekten 3 harflere bulaşmışlar. Çok duygusuzlaşan insanlar var. Ciddi anlamda beyinler yıkanmış, çok acayip şeyler olmuş. O yüzden bu Theta Healing yaptın tamam, hep bari gerçekten terapi yap, terapi de yapamıyorlar. Yani öyle bir kalite verilmemiş. Sadece orada bir mail yani onu şişirmişler. Enerji, sen harikasın, sen aslansın, sen kaplansın. Hadi yap bakayım terapiyi. Yapamıyor. O yüzden onlara da Allah aşkına itibar etmeyin. Theta Healing denen şey de aynı bu kişisel gelişim eğitimlerin bir parçası. Çok özenli, Allah'tan korkan insanlar bulmanız lazım. Ama aklını satmak, yani oradaki o ortamda aklını verip yeni bir akıl almak ki o yeni aldığın akıl acaba doğru bir akıl mı? Çok şeytanların elinde şu anda alma kişisel gelişim koydukları için ben kendini alma çok üzgünüm. Çünkü bütün bu değerleri yok etmeye çalışıyorlar. Hocam akses nasıl? O da öyle. Akses dedikleri şey ne biliyor musunuz? Tonlarca para veriyorsunuz, gidiyorsunuz size 32 tane bölgeye bastırmayı öğretiyorlar. Diyorlar ki işte sen buralara böyle dokunursan iyileşecek senin karşındaki. Hadi gel ben senin 32 değil 59 yerine dokunayım bastıraya bakayım iyileşiyor musun? Bütün herkesten korkunç paralar aldılar şu akses eğitimleri yüzünden. Ne oldu? Bütün insanlar iyileşecek veya terapi yapıyor, terapi yaptığı insandan da bir sürü para alıyor. Onlar da mağdur, yapan zaten hiçbir şey yapamıyor, bir ton para kaptırmış. Ama akses eğitimini iyi ki söyledin, berbat bir şey bu da. Devam edeyim mi? Yeni eğitimler dedik ve yeni hayallere ihtiyacın var. Yeni hayaller. Mesela kendine hiç engel koyduğun hayalin var mı? Ay şu olmaz ki dediğin bir hayalin var mı? Maddi manevi yani. Ev alma hocam. Ev alamam dedin. Peki oradaki engeli kaldırmak için bütün gün normal gelen düşüncelerden bahsettik. O düşüncelerini değiştirirsen Allah'ın izniyle o evin alınacağını sana söylesek ne dersin? İnşallah derim hocam. Amin dersin. Değil mi? İnşallah amin dersin. Gerçekten öyle. Aynı düşüncelerle o evi alamayacaksın. Hani dedim ya yazın araba için bir ay çalışma yaptım diye. İşte o şekilde o düşünceyle devam etseydim o araba alınmayacaktı. Çünkü ne dedi bana? İçerideki bir ses dedi ki bu pahalılıkta ama bu ne olmuş bu fiyatlar? Biz arabayı alamayız. Eğer onu kodlamayı devam ettirseydim inanca dönüşecekti ve o araba gerçekten alınmayacaktı. Buna emin olun, maddi manevi düşüncelerinizi değiştirmediğiniz sürece hep aynı hayatı geleceğe taşıyacaksınız. Ve sen kendine engel koyup sonra Allah vermiyor diyemezsin. Değil mi? 20 dakika bir ara, ondan sonra
derse başlayalım.